Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. Merhaba. Merhaba. Bugün gördüğünüz gibi yine mutfaktayız. Evet. Ne yapacağız Rimo? Sen söyle. Biryani. Biryani gerçekten en sevdiğimiz yemeklerden bir tanesi. Uzun zamandır yapamadık, yiyemedik. Bugün de nasip oldu. Ve biryani yaparken sizinle de paylaşmak istedik. Ömer bana yardım edecek. Birazcık. Maybe. Birazcık. O zaman hadi beraber biryani yapalım. Tamam. Biryani yaparken ilk önce soğanlarımızı karamelize etmekle başlayacağız. Zaten en çok zamanı alan da o. Değil mi? En zor olan ve sevmediğimiz partı. Bu sefer soğanları ben doğrayacağım. Bimal ağlamasını istedim. Sen ağlama diye ben doğrayacağım. İstemiyorum. Ağlamak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Gülmek O istiyorum. yüzden her zamanki gibi gözlüğümüzü takacağız. Ve şimdi soğanları doğramaya başlayacağım. Gidiyorum ben. Bye bye. Gitme. Ben gidiyorum. Sen kamerayı tutacaksın. Tamam. Bir de beni eğlendireceksin. Sıkılırım. Şimdi ne kadar soğan o kadar iyi. Bu soğanı en son göstereceğim zaten. Biryaniyi kat kat dizerken, şekillendirirken kullanacağız. Başlıyorum. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz kız? Evet, şimdi soğanların hepsini soyacağım. Güzelce ne? Ama şimdi senin gözlerin yanacak. Evet. Gidiyorum ben. Bir tane daha gözlük almamız lazım. Tam hızlı hızlı soyacağım o zaman, hadi. Hızlı hızlı. Hızlı yap. Hızlı yap. Şimdi soğanları ince ince doğrayacağım. Bimal içeriye kaçtı çünkü gözleri yandı. Soğanlardan sonra gelecek. Böyle ince ince doğrayıp sonra bol yağda renkleri bayağı koyulaşana, çıtır olana kadar hatta karamelize edeceğim. Evet, soğanın hepsini doğradım. Bir tane soğan bıraktım. Bunu da biryani masalasını yaparken kullanacağım. Dileyen daha çok soğan kullanabilir. Dileyen biraz daha az kullanabilir. Ama ne kadar soğan o kadar iyi mottosu. Ne kadar soğan o kadar iyi. Zeytinyağımı koydum ocağa. Altını açıyorum. Soğanları güzelce atıyorum. Şimdi güzelce rengi koyulaşana kadar pişireceğim. Soğanlar ve ben. Ara ara soğanları karıştırıyorum. Soğanların bayağı bir koyulaşması, hatta neredeyse yanık olacak kadar karamelize olması lazım. Biraz çıtır olması lazım. Direkt derin yağda kızartan da var. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Zaten biryaninin gerçekten yapması en gıcık, en kıl olan kısmı bu kısmı. Soğanları doğrayıp karamelize ettikten sonra bundan gerisi bana o kadar fazla zor gelmiyor. Ama bu soğan kısmı gerçekten en gıcık kısmı. Ama bir güzel oluyor, bir güzel oluyor. Güzel oluyor, bir güzel oluyor. Arada karıştırıyorum. Bugün hava biraz gene yağmurlu. Dışarıda normalden daha fazla bir nem var. Ama şu an mutfak 500 derece olmaya başladı bile. Bimal'cim! Gelebilirsin. Şu an yakmıyor artık. Soğan oldun mu? Geldi. Merhaba. Soğanları işte karamelize ediyorum şu an. Ve mutfak şu an 500 derece oldu bile. Öyle. Daha. Nasılsın? Acıktın mı? Çok acıktım da. Ben de. Şu an saat 3'ü geçiyor ve bunu yiyeceğiz diye
Akşama kadar oruç tutuyoruz. O zaman belki sen biraz soğuk bir şeyler içecek yapabilirsin. Nasıl ki? Ne soğuk bir şey? Bilmem. Bakıyorum bak. Ayran olur. Soğuk ne var orada? Soda olur. Pasta var. Pasta soğuk içecek mi? Azıcık koyulaşmaya başladı. Devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Ne zaman olacak? Yanlış gitmiş bir yere. Acıktık da. Ben ilk ne zaman biryani yedim? Sanırım Hindistan'da, Mumbai'deydim. Bir tane Nijeryalı arkadaşımız vardı, Jerry. Anlatmıştım sana. O bir gün dedi ki AVM'ye gidelim. AVM'de de food court'ta küçük bir biryani aldı. Ama o ilk yediğimde sevmemiştim çünkü inanılmaz tarçın tadı vardı. Hatırladın mı? Ya biryani aslında çok güzel ama tarçın tadı. güzel de ben çok tarçını sevmiyorum. Tarçın daha çok tatlı şey değil mi? Değil. Aşırı tarçın ve aşırı kakule konulanları çok fazla beğenemiyorum. O yüzden şimdi göreceksiniz. Benim yaptığım biryani benim usulüm. Büşra biryanisi. Ve biraz da bizim Türk damak tadımıza uygun. Çok fazla mesela kişniş, nefret ettiğim artık herkes biliyor galiba. Taze kişniş koymuyorum. Aslında taze nane falan da gerekiyor ama bugün bazı malzemelerimiz zaten eksik. Yaparken söylerim bunları. Ama şu tarçın ve kakule kullanmıyorum çünkü çok fazla yakıştıramıyorum. Daha çok tatlı ya da parfüm böyle gibi kokular geliyor. Değil mi? Ne bileyim. O güzel bir şey ama. Ama olmuyor ya pilav gibi bir şeylere. Ve bu arada bugün normalde tavukla ya da etli hatta sebzeli çeşitleri de var, hatta yumurtalı çeşitleri bile. Ama biz bugün Vimal balık yediği için balık biryani yapacağız. Enfes oluyor. Yeah, you didn't take out the fish. It's there in the fridge. You take it out? Later. Let's finish this. Tamam. Biz balığı bu şekilde çok fazla kullanmıyoruz. Ama bu baharatlarla böyle bu pirinçle bu kızarmış soğanlarla muhteşem oluyor. Okay. Mumbai'de yedin değil mi? İlk olarak Mumbai'deydim. Ama Hindistan'da her yerde başka biryaniler var. Evet aslında her yörede değişiyor, her şehirde değil mi? Ama en meşhuru hangisiydi? Söyle. En meşhur Hyderabad biryani. Evet, Hyderabad biryani en meşhur biryani. Hindistan'da çok yemedim ondan ama Dubai'de çalışırken Dubai'de denemiştim. Gerçekten çok farklı, çok güzel ve inanılmaz acıydı bu arada. Hatırlıyor musun? Ben Mumbai'de Hyderabad biryanisi yedim. Sonra bir de Hyderabad'da yedim. Nasıldı? O kadar fark olduğunu bilmiyordum. O kadar mı vardı? O kadar, evet. Tadı, görüntüsü, kokusu, her şey çok farklı. Aynı şekilde Kerala'da, Chennai'de, her yerde çok farklı. Her eyalette, her şehirde neredeyse farklı. Evet. Ama dünyanın en güzel yemeği, yemin ediyorum. Bir yandan da ben karıştırmaya devam ediyorum bu arada. Rengi koyulaşmaya başladı. Biraz daha koyulaşsın, bunu kapatıp diğer işlemlere geçeceğim. Rengi bayağı koyulaştı şu anda. Ama biraz daha sabredeceğim. Çıtırlaşmaya da başladı. Daha sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Böyle sürekli de karıştırmak lazım ki bir taraf sadece yanmasın. Hepsi eşit bir şekilde koyulaşsın. Güzel kokuyor. Gerçekten mutfak şu an inanılmaz güzel koktu. Soğanları ayırıyorum. Sonra aynı tavada masalayı pişireceğim. Şimdi soğan burada birazcık soğuyacak ve biz diğer işlemlere başlayalım. Şimdi ben kaynasın diye su koydum büyük bir tencereye. Bir yandan masalayı yaparken bir yandan suyumuz kaynasın, hazır olsun diye ki pirinçlerimizi haşlayabilelim. Şimdi suyumuz kaynarken ben biraz malzemeleri göstereyim.
Öncelikle bir tane soğanımız var. Birkaç tane biber çıkarttım. Sivri biber de olabilir. Bizde şu an Charleston vardı. Pirinci haşlarken pirince aroma vermek için defne yaprağımız ve yıldız anasonlarımız var 2-3 tane. Bunları pirinci haşlarken suya koyacağım. Her zamanki gibi sarımsak ezmemiz, biraz zencefil ezmemiz ve biraz da salçamız var. Masalayı yaparken yoğurt kullanacağım. İsterseniz Hindistan cevizi kreması da kullanabilirsiniz. Ama biryanide genelde yoğurt kullanılır. Eğer balıkla yoğurt nasıl olur derseniz, balık taze olduktan sonra bir sorun yok. Ayrıca yoğurt pişecek. Hintliler böyle yapıyor, yani bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ve burada her zamanki gibi olmazsa olmaz bir sürü baharatlarımız var. Tek tek sayayım. Zerdeçal. Yine 1,5 tatlı kaşığı kadar zerdeçal. 1,5-2 tatlı kaşığı kadar acı kırmızı biber. Burada kişniş tozumuz var. Karabiber. Kimyon. 2 tatlı kaşığından biraz fazla poy. Ve burada benim kullandığım Hindistan'dan getirdiğimiz biryani masalası var. Eğer biryani masalasını bulamazsanız internette koymasanız da olur. Yine çok lezzetli olacaktır. Soğanlar zaten burada bekliyor. Şimdi masalayı pişirmeye başlayalım. Unutmadan burada balığımız var. Biz temizlenmiş fileto balık aldık yerken çok uğraşmayalım diye. Ama dilediğiniz her balığı kullanabilirsiniz. Hatta karides bile kullanabilirsiniz. Şimdi soğanları kavurduğum tavaya, biraz soğanlar yandığı için siyahlık var. Ama olsun, aynı tavada pişireceğiz. Birazcık yağ ve biraz hardal tohumu koydum. Hardal tohumu yoksa da olur, fark etmez. Altını hafif açıyorum ve soğanları doğramaya başlıyorum. Biberleri bu şekilde doğruyoruz. Çok fazla temizleyip küçültmeye gerek yok. Çok acı kokuyor. Evet, galiba acı çıkacak bu biberler ama olsun, değil mi? Olsun. Acı seviyoruz. Acı seviyoruz. Bu cam kesme tahtası çok ses çıkartıyor. Değil mi? Evet. Kırılacak. Dövme. Soğanları bu sefer küçük doğruyoruz. Kızarmış yağımıza atıyoruz. Biberle soğan birazcık kavrulacak. Şimdi su kaynamak üzere gördüğünüz gibi. O yüzden defne yapraklarını ve anasonları aroma vermesi için atıyorum. Aslında köri yaprağı kullanılıyor ama bizde köri yaprağı yok Türkiye'de. Neden? Öyle. Defne yaprağını ve anasonları suyumuza atmıştım az önce. Onlar birlikte biraz kaynayıp aromasını verene kadar ben bir yandan biberleri karıştırmaya devam ediyorum. Su biraz kaynadıktan sonra 2 saat kadar önce suya koyduğum bir basmati pirinçleri var. Az önce Rimel gösterdi. Markette Duru markasını buldum. Ondan aldım. Migros'ta da var. Bulabilirsiniz. Yani biryaninin başka pirinçleri olmaması lazım. Yapılırsa yine kötü olmaz tabii ki ama biryaninin özelliği basmati pirinciyle olması. Bu yüzden basmati bulmanız lazım. Ben birazcık çok yaptığım için, çünkü evde Hintli bir canavar var. Ayrıca yapmışken 2 gün yiyelim diye. Büyük tencerede yapıyorum. Paketin yarısı kadarını suya koymuştum. Şimdi su kaynadıktan sonra pirinçleri bol suda haşlıyoruz. Daha sonra sudan çıkartıp öyle kullanıyoruz. Burada bir püf noktası var. Pirincin tamamen haşlanmaması lazım. Çünkü hazırladıktan sonra biryani ocak üzerinde birazcık demlenecek. O yüzden basmatileri %20 çiğ olacak şekilde haşlıyoruz. Yani kontrol ettiğimizde birazcık sert olup biraz dişe gelmesi lazım.
O zaman kapatacağız. Yani yalnızca %80 kadar haşlayacağız ve daha sonra ocakta pişmeye devam edecek. Şimdi pirinçleri süzüyorum. Gördüğünüz gibi basmati böyle ince uzun taneli bir pirinç. Ayrıca basmatinin glisemik indeksi biraz düşük olduğu için kan şekerini çok yükseltmiyor. Gerçekten ama basmati yedikten sonra daha hafif hissediyorsun değil mi? Normal pirinç yediğin zaman biraz daha ağır basıyor. Biraz daha ağır hissettiriyor. Evet. Şimdiden çok güzel kokuyor. Tamam, şimdi pirinçlerimizi güzelce süzdük ve suyumuza salıyoruz. Şimdi dediğim gibi bu burada %80 pişene kadar haşlanacak. Biz bu esnada masalamıza devam edelim. Şimdi biberler ve soğanlar biraz öldüğü için artık sarımsak ezmemizi ve zencefil ezmemizi katıyorum. Bunlar biraz sotelendikten sonra salçayı katacağım. Sarımsak ve zencefil kattıktan sonra bu arada soğan muhteşem kokuyor. Evet. Şu an mutfaktaki aromaları size anlatamam ki, daha baharatları bile koymadık. Acık. Şimdi salçayı da koyacağım. Hintliler salça kullanmıyor tabii ki bu arada. Bunu ben kullanıyorum. Onlar genelde biraz daha kırmızı biber koyup rengini kırmızılaştırıyor. Ya da taze domates koyan da var. Ama dediğim gibi bu yine benim özel tarifim. Senin mi benim mi? Benim. Şimdi salça biraz kavrulunca baharatları ekleyeceğim. Arada sırada pirinçleri yokluyorum. Burada basmati inanılmaz derecede artan ve şişen bir pirinç. Yani bu pirinçler piştikten sonra bütün tencere dolusu biryanimiz olacak. Şimdi salçamız da birazcık kavruldu. Baharatlarımı ekliyorum. Hepsini. Ek. Baharatları da çiğ kokusu gidene kadar birazcık karıştıracağım. Karış. Bu aşamada baharatları bir anda çok katılaştırıyor. Bütün yağı emiyor. O yüzden çok azıcık su koyabilirsiniz. İmalcim sağ olsun bir bardak su yetiştirdi. Çok az döküyorum. Ki baharatları biraz daha pişirebileyim yakmadan. Şu an koku inanılmaz oldu. Her zaman gibi tuzu unutuyorum. Birazcık tuz koyacağım şimdi. Bu arada pirince de tuz koyuyorum. Güzelce karıştıralım. Tuzu güzel olsun. Masalamız çok güzel kokmaya başladı. Şimdi baharatlarımız da biraz daha sotelendiğine göre artık yoğurdunu koyuyorum. Dediğim gibi bu aşamada Hindistan cevizi kreması kullanabilirsiniz. Ama genelde bir yanda yoğurt oluyor, değil mi? Evet. Jesus. Çok Parmağıma güzel. bulaşanı yaladım ve inanılmaz acı olmuş. Ama pirinçte karıştıktan sonra zaten dengeleniyor acı. Değil mi? Evet. Şimdi Limacığım bana az daha su verebilir misin? Biraz katı oldu. Çok az daha su koyuyorum. Çok katı ya da çok sıvı olmaması lazım. Orta derecede bir sosumuz olacak. Şöyle kıvamlı. Koyu bir krema kıvamı. Ve artık balıklarımızı koyabiliriz. Balıkları da içine attım. Pişecek.
şöyle içine koyayım. Her yeri değsin. Şimdi kaşığımı alıyorum kenara. Batacağım ve küçük ocağa alacağım ki yanmasın. Balıklarımız burada pişecekler. Kapağını kapattım. Altını normal açtım. Balıklar pişene kadar ocakta kalacak. Şimdi ne yaptık? Soğanları karamelize ettik. Pirinci haşlamaya koyduk. Sonra masalamızı masalamızı yaptık. aynen, şimdi pirinçlerimiz bir yandan haşlanırken masalamızda da balıklarımız pişmeye devam ediyor. Dediğim gibi pirinçler %80 pişene kadar bekleyecek. Balıklar da tam pişmese de olur çünkü tekrar beraber pişecekler. Yani balığı da ya da hangi eti kullanıyorsanız kullandığınız etin de %100 pişmesine gerek yok. Birazcık bırakırsanız tekrar, çünkü beraber gene pişecekler. Dediğim gibi biz balık kullandık. Siz isterseniz tavuk kullanabilirsiniz aynı yöntemle. Et kullanabilirsiniz. Keçi eti olur, koyun eti olur, inek eti olur. Hangisini kullanıyorsanız. Vejetaryen yap. Bimal pesketeryen olduğu için biz balık tercih ettik. Ama bazen ben arada ailemizde de tavuk da yapıyorum. Gerçekten çok beğeniyorlar. Evet, pirinç haşlandı. Şöyle baktığınız zaman biraz dişe gelir. Sertlikte olması lazım. Şimdi ben bunu süzeceğim. Tek tek yeme. Şimdi ben bunun suyunu süzeceğim çünkü aynı tencereyi kullanacağım. Ama sizde ekstra büyük bir tencere varsa tabii direkt onu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi balıklar da pişti. Zaten incecikti. Çabuk pişti. Şimdi dizme işlemine başlayacağım. Yavaş yavaş. Ben buna böyle iyi bilir miyim? İyi bilir miyim sadece? Bilen olmadan. Acıktım adama. Tam bekle azıcık az. Pirinçimiz hazır. Bu şekilde suyunu süzdüm. Hafif diri kalan pirinçlerimiz. Defne yaprağı ve anasonu çıkarmanıza gerek yok. Aroma vermeye devam edebilir pişerken. Bu arada anason ve defne yaprağı bu şekilde pirinçle birlikte pirinci çok fazla hafifleştiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. O yüzden çok da sağlıklı bir şey. Şimdi sosumuzdan birazcık tencerenin dibine yayıyorum. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra üzerine bir sıra pirinç koyuyorum. Sulaya balaya. Aynen bu şekilde diziyoruz. Bir sıra pirincimi koyduktan sonra eşit bölebilirsiniz. Masalamın ve etlerimin, hangi eti kullanıyorsanız artık, bu ara kata onların yarısını koyuyoruz. Koy. Güzel koy. Suyundan da gezdiriyorum. Bir parça daha koyayım. Kalanını en üste koyacağım. Ve bir tane kaşık alayım. Bir kat pirinç koyduk. Bir kat etlerimizden ve masalamızdan koyduk. Şimdi daha önce karamelize ettiğimiz soğanlardan birazcık yayıyoruz. İnşaat mı yapıyorsun kat? Aynen, inşaat gibi. İşte soğanı bu aşamada kullanıyoruz ve o yüzden diyorum, ne kadar soğan o kadar lezzetli. Gerçekten biryani yapan şey. Ve lezzet vermesi için ghee kullanacağım. Bu ghee'yi ilk defa buradan aldık. Fena değil mi? Ama Hindistan'dakiler biraz daha iyiydi tabii ki. Evet. Ghee'niz yoksa, yani sade yağınız yoksa tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı olabilir. Yani çok az gezdireceğim. Tat versin diye. Zaten biliyorsunuz pirinçlerde hiçbir şekilde yağ yok. Pirinçler sadece haşlandı. Bütün yağı bu masaladan gelecek. Bundan sonra şimdi kalan pirinçlerimi koyuyorum.
Şöyle güzelce düzeltiyorum. Bastırmayın çok fazla. Sadece düzeltin. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Pirinçleri böyle toplayayım. Son pirincimi koyduktan sonra kalan bütün masalayı güzelce yayıyorum. Bazı Hint tariflerinde pirinci renklendirmek için safran veya başka bir şeyler kullanılıyor. Ama ben şu an bizim elimizde ne varsa onları kullanarak yaptım. Sizin için de daha kolay olur ama tadı her halükarda muhteşem oluyor. Masalayı koyduktan sonra kalan soğanlarımı koyuyorum. Gerçekten en sevdiğim kısım. Değil mi? Daha çok bile olabilirdi. Bu soğan 10 kilo soğan soyuyorsun, kalıyor 10 gram. Değil mi? Evet. Tamam mı? Buraya da birazcık en son gezdiriyorum. Giyimiz ziyan olmasın. Şimdi biryani kat kat dizdik, gördünüz. Şimdi kısık ateşte demlenmeye bırakacağım. Bu şekilde biraz daha pişecek ve aromaları birbirine geçmiş olacak. Bu aşamada normalde küçük bir hamur hazırlayıp kapağın etrafını böyle mühürleyip o şekilde demlendiriyorlar ki buharı içinde kalsın diye. Ama ben hem ziyan olmasın diye hem de şu an uğraşmamak için hamur yapmayacağım. Onun yerine bir havlu kapatacağım ve havluyla demlenmeye bırakacağım. Biryanimiz şu anda hazır olmak üzere. Üzerine bir havlu kapatıyorum. Kapağı oturtuyorum. Ve bu şekilde kenarlarına kıvırabilirsiniz. Şimdi biryanimiz hazır. Kısık ateşe koyacağım ve en az 25-30 dakika demlendireceğim. Böyle küçük ateşte şimdi 25-30 dakika bekleyecek. Sonunda hazır. Şimdi gidip biraz dinleneyim ben de demlenirken. Daha sonra yerken buluşuruz. Görüşürüz. Yarım saat geçti. Biryaniyi söndürdüm. Ah, mis gibi. Şimdi servis yapıp balkonda yemeğe gideceğiz. Oh. Vay vay vay. Böyle derinden alıyorum ki her katından bir şeyler gelsin. Şu an kokunun muhteşemliğini anlatamam. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need. Muhteşem. 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 Bak ilk denediğimde böyle alamıyordum. Böyle tutup işaret yüzük parmağıyla ittirmek gerekiyor. Aslında yoğurtda balık çok iyi değil. Ayurveda'da çok önerilmiyor ama insanlar yaptı öyle. Ama yiyoruz. Yiyoruz. Ama eğer balık tazeyse bir şey olmuyor ya. Çünkü ayran da içiyorlar balık ekmekle falan.
Yalnız muhteşem. Ve bunun olayı gerçekten elle yemek. Gerçekten. Bunun olayı gerçekten elle yemek bu arada. Her ne kadar bize garip gelse de, çünkü biz hiçbir zaman pilavın böyle soslu şeylerin içine elimizi sokmayız. Ama elle yemek aslında aşırı faydalı, bu şekilde yemek. Bunları anlatacağım. Ama çok güzel olmuş, şu an biraz bilen yemek istiyorum. Herkes bu yemeği en az bir kere denemeli. Kesinlikle. Anason geldi, onu kenara ayırıyorum. Acı olmuş biraz ama. Elinize yıkamayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi biz böyle Hindistan'la ilgili videolar falan gördüğümüzde böyle elleriyle yerlerken çoğumuz iyi falan yapıyor bu arada, biliyorum. Ben de biraz öyleydim ilk başlarda. Çünkü acayipsin. Ama biz mi doğru yapıyoruz, onlar mı doğru yapıyoruz? Her zaman biz mi doğruyuz? Bunun tartışılması lazım. Şimdi size Hintliler neden elle yiyor? Elle yemek neden önemli? Onu anlatacağım. Müsaadenle. Bana da anlat. Sen zaten biliyorsun. Elle yemek yemenin kökleri Ayurveda bilimine dayanıyor. Ve Ayurveda, daha önce duymayanlarınız için söylüyorum, 5000 yıl, hatta belki çok daha eski, bilinmiyor. Ama o zamandan bugüne kadar kullanılan bir sağlık sistemi, doğal ürünlerle ve doğal tedavilerle hem vücudu hem zihni hem de bilinci sağlıklı tutmaya çalışan bir sistem. Hindistan'da günümüzde hala popüler, hala uygulanıyor. Hatta Ayurvedik hastaneler, Ayurvedik doktorlar var. Yani gerçekten tıp okumuş bir insanın size Ayurvedik ilaçlar yazabildiği bir yer. Ve gerçekten de işe yarıyor. Daha doğal şeyler için, daha doğal tedaviler için Ayurvedik ürünleri siz de tercih edebilirsiniz. Ben de Hindistan'dayken bir şey gerektiğinde genelde Ayurvedik seçmeye çalışıyordum. Yani Ayurvedik kremler, Ayurvedik yağlar gibi. Neyse, vesselam. Elle yemenin sağlıklı olmasının kökeni Ayurvedik bilime dayanıyor. Ayurveda bilimine dayanıyor. Ve Ayurveda'ya göre elle yemek en sağlıklı yemek biçimi. Şimdi şöyle, elimizdeki parmaklar elementleri temsil ediyor. Baş parmak ateş, işaret parmağı hava, orta parmak eter, yüzük parmağı toprak ve küçük parmak suyu temsil ediyor. Şimdi aslında yemek yediğimiz zaman biz yemeği sadece yiyelim bitsin şeklinde değil, aslında duyularımızı kullanarak sistemimize aldığımız şeyler olarak görmemiz lazım. Ve bir normal yemek prosesinde yemeği yaparken zaten göze hitap ettiğinden emin oluyoruz. Güzel koktuğundan emin oluyoruz. Tadının güzel olduğundan emin oluyoruz. Fakat geriye bir duyumuz daha kalıyor. Ve elle yediğimiz zaman, ama yemeğe dokunarak yediğimizde dokunma duyusunu da harekete geçirmiş oluyoruz ve yemeğe yeni bir boyut kazandırıyoruz. Şu an Ümel kayboldu. Çünkü dayanamadı ve biraz daha almaya gitti. Çabuk! O baharatların uyumu, soğanlar. Çok fazla balık kokmuyor bu arada. Bu kadar baharattan sonra. Muhteşem bir yemek. Muhteşem bir yemek. Ya. Ve yemeğe dokunarak, onun sıcaklığını anlayarak, dokusunu anlayarak aslında yemeğe farklı bir boyut da kazandırmış oluyoruz. Yeni bir duyu ve anlam yüklemiş oluyoruz. Parmaklarımızın ucundaki sensörler yemeğe dokunur dokunmaz ve onun nasıl bir şey olduğunu hisseder hissetmez beynimize sinyal yolluyor. Ve beynimiz yemeğin nasıl bir yemek olduğunu ayrıştırıp hemen sindirim prosesini başlatıyor. Ve bu sağlık açısından aynen böyle dokunur dokunmaz sinyal. Ve sindirim prosesi hemen başladığı için inanılmaz sağlıklı bir şey.
Yani yemeğe bu şekilde yaklaşıp, elleyerek, dokunarak, hissederek yediğimizde aslında hem fiziki, hem ruhani, hem bilinç anlamında o yemeği değişik bir tecrübe haline getiriyoruz ve aslında sistemimize soktuğumuz şeyi daha anlamlı kılıyoruz. Ne yersen osundur zaten, böyle bir söz de vardır. Eğer yemeğe bu şekilde yaklaşıp, bu şekilde bilinçli bir şekilde yersen, yabancıların dediği mindful eating, sanırım tam anlamıyla bu. Bu şekilde bilinçli olarak ve farkında bir şekilde yediğin zaman vücuduna da daha fazla faydası oluyor. Yani sadece yemek işte yiyelim televizyonun karşısına yiyeyim, bu şekilde davranmayın. Böyle bilinçli ve farkında bir şekilde yediğiniz zaman o yemekten çok daha fazla fayda sağlıyorsunuz. Bu şekilde yemekten yani sadece vücudunuz için değil, aynı zamanda bilinciniz ve ruhunuz için de fayda sağlamış oluyorsunuz. Zaten baktığınızda çoğu Hint yemeği de kaşıkla ve çatalla yenmeyecek tarzda tasarlanmış. Bu şekilde yemeği doğru bulup bu şekilde ilerledikleri için genelde böyle çapatiyle işte ya da böyle pilavlı falan elle yenecek şekilde, çatal bıçak kullanacak şekilde yemekleri pek fazla yok. Ama şu çok önemli. Yemekten önce ellerini mutlaka yıkarlar. Yani iğrenç işte elle yiyor falan. Yani kendi elini kendin yiyorsun zaten. Elini mis gibi yıkayıp bu şekilde yiyebilirsin. Bana pek iğrenç gelmiyor açıkçası. Mesela batıdaki fast foodlar, hamburger, işte tavuk kanadı. Bunları da çatalla bıçakla yemiyoruz mesela. Sadece eline yeniliyor. Ve aslında bize çok daha fazla keyif veriyor bu şekilde. Belki de bu yüzden çok seviyoruz. Bence öyle. Bence de. Biz elle yiyoruz genelde. Bakın ruhlarımıza ne kadar sağlıklı. Çok minnoş değil mi? Ve bu benim de çok hoşuma gidiyor aslında. Hintliler yemek yeme olayına böyle çok kutsal bir şeymiş gibi, sanki böyle ibadet edilesi bir şeymiş gibi yaklaşıyor. Yani hem yemeğe saygıları, hem hani o an o şekilde önemli kılarak yemeleri benim çok hoşuma gidiyor. Dualarını ederler, değişik mantralar söylerler, yemeğin önünde eğilirler, saygı gösterirler ve bu şekilde elle yerler. Yani yemeğe bu şekilde yaklaşmaları benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Değil mi? Sanki böyle kutsal bir şeymiş, bir dini bir törenmiş gibi her yemekte. Ve bence bu şekilde bilinçli olarak yediğin zaman gerçekten çok daha faydalı olur senin için. Haksız mıyım? Evet. O zaman sen de bize şunu söyler misin? Ne? Biryani'nin orijinali ne? Nereden geliyor biryani? Biryani kelimesi Sanskritçe kelime olan vrihi'dan geliyor. Vrihi. Ve vrihi çok bir eski kelime. Bizden biliniyor ne kadar eski o. Evet. Bir dakika. Bitiyor benimki. 16. yüzyıldan Persler vrihi kelimesine birinç öyle yapıyor. B ile yani değil mi? P değil. B. Birinç. Evet, evet. Ha bir dakika. Birinç. İşte bizim pirinç de aynı şey. Evet. Olabilir. O zaman bizim pirinç kelimemiz de Sanskritçeden geliyor demek ki. Vrihi'den geldi. Belki de biz sonra İranlardan, Perslerden almışızdır. Yani İlginç. Perslerin tarihinde yazılı olarak zard birinç diye bir yemek görebilirsiniz. Bu sarı pilav demek. Hint baharatları kullanıyordu. O yüzden ismi sarı pilav. Ve bu baharatlar sadece Hindistan'da vardı. Bu yazıyordu. Ve bu yemeğin orijinali vejetaryen. Yani anladığım kadarıyla Persliler bu zard pilavı Hindistan'da görüp kendi kayıtlarına yazmışlar. Yani Hindistan'da böyle bir yemeğin olduğunu kanıtlıyor. Çünkü baharatları sadece Hindistan'dan geliyor. Evet. Dediğim gibi orijinali vejetaryen. Çünkü Hindistan'da vejetaryen. Aynen. Sanırım Persliler ve Moğollar bu yemeğe et kattı. Yani adım adım biryani olmaya başladı. Hindistan'da biryani Moğolların getirdiğine inanılıyor. Hintliler bile bunu düşünüyor. Ama o zaman Moğolları geldiği yerde pirinç yetişmiyordu. Pirinç yoksa o zaman onlar yapıyor olamaz.
Evet. Yani o zaman orijinali Moğollar da değil. Hindistan'da zaten var olan ama zamanla değişen bir şey. Evet. Çünkü Moğolların geldiği yerde pirinç yoksa, baharatlar da Hindistan'daysa onlar yapamazlar. Özellikle basmati zaten Hindistan'da özel bir pirinç. Aynen. Ha, bu arada basmati'nin anlamı kokuların kraliçesi gibi bir şey. Çünkü çok güzel bir kokusu var pirincin, çok değişik. Ne güzel be, ne güzel. Tamam o zaman. Bugünlük bu kadar. Çok güzel bir biryani yaptık, yedik. Biraz da bir şeyler paylaşmak istedik sizinle. Ellerimiz gördüğünüz gibi. Şimdi uzun uzun bunları yıkayacağız. Ama değer. Evet, değer. Her şey değer. Lütfen gerçekten biryaniyi deneyin. İnanılmaz güzel bir şey. Sonra bağımlı olacaksınız. Bazen böyle deli gibi canınız çekecek. Olacak. Denerseniz de mutlaka bize mesaj atın. Öyle o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdiden gideceğiz ve biraz daha yiyeceğiz. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.